Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Kaya için yeni partner mi geliyor? Dizi ne zaman sezon finali yapacak? Alya Midyat'ı terk mi edecek? Sadakat planlarında başarılı olacak mı? Tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını sizlerle bu videoda paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce sizden küçük ama bizim için değerli bir ricamız var. Eğer siz de Uzak Şehir dizisini keyifle izliyor ve bu dizinin ekranlara veda etmesini istemiyorsanız videomuzu beğenerek desteğinizi göstermeyi unutmayın. Beğeni sayımız ne kadar yüksek olursa diziyi sevenlerin sesi o kadar güçlü çıkar. Biz de bu içerikleri sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Ayrıca birazdan sizlerle paylaşacağımız hem yeni bölümle ilgili hem de sezon finaline dair bilgileri kaçırmamak için mutlaka videomuzu sonuna kadar izleyin. Çünkü her sahneye dair önemli analizler, tahminler ve sürpriz gelişmeler sizleri bekliyor. O zaman lafı daha fazla uzatmadan yeni bölümde neler yaşanacak hep birlikte konuşmaya başlayalım. İlk olarak yeni bölümde en çok merak edilen gelişmelerden biriyle başlayalım. Kaya için diziye katılacak yeni isim kim olacak? Hepinizin bildiği gibi Kaya ve Zerrin arasında uzun zamandır çözülemeyen problemler var. Ne kadar çabalasalar da aralarındaki mesafe her geçen bölümde daha da artıyor. İşte bu karmaşık sürecin ortasında dengeleri tamamen değiştirecek yepyeni bir karakter dizimize dahil oluyor. Başarılı genç oyuncu Çağla Şimşek, İpek karakteriyle Uzak Şehir'e katılıyor ve ilk etapta Kaya'nın hayatına sürpriz bir giriş yapacak. Kaya bu yeni tanıştığı kadına ilk başta fazla yakınlaşmasa da Zerrin'in Demir'e olan ilgisinin gözle görülür bir şekilde artması ve adeta Kaya'yı yok saymaya başlaması onun da artık kendi hayatına yönelmesine sebep olacak. Kaya'nın Zerrin'den uzaklaştıkça İpek'le daha fazla vakit geçirmeye başlayacağını tahmin ediyoruz. Bu durumsa dizide Kaya-Zerrin ikilisini seven geniş bir izleyici kitlesini şaşırtabilir. Çünkü uzun süredir bu ikilinin aralarındaki sorunları aşıp yeniden bir araya gelmelerini isteyen çok fazla izleyici var. Fakat İpek karakterinin gelişiyle denge tamamen alt üst olacak. İpek'in sadece Kaya'ya değil, dizinin genel akışına da ciddi etkileri olacağı çok açık. Bu karakterle birlikte hem Kaya'nın geçmişiyle yüzleşeceğini hem de geleceğe dair yeni adımlar atmaya başladığını izleyebiliriz. Yani artık Kaya için her şey yeniden şekilleniyor ve bu süreçte izleyeceğimiz sahneler oldukça heyecan verici olacak gibi görünüyor. Sadakat artık oyunlarını çok daha açık bir şekilde oynamaya başladı. Bu defa hedefinde Alya var ve onu oldukça zor bir seçimle baş başa bırakıyor. Alya'nın yapacağı bu seçim sadece kendi hayatını değil, başta Cihan olmak üzere konağın neredeyse tüm bireylerin derinden etkileyecek. Çünkü bu karar öyle sıradan bir tercih değil. Hayatının yönünü değiştirecek, duygularla mantığın savaşacağı bir yol ayrımı. Konağa gelen gizli misafiri kendi lehine kullanmayı başaran Sadakat, Alya'yı adeta köşeye sıkıştırıyor. Ve Alya kendisini bir anda geleceğiyle ilgili büyük bir karar vermek zorunda kalıyor. Bu kararın etkileri sadece Alya ile sınırlı kalmıyor. Konağın tüm dengeleri alt üst olmaya başlayacak. Herkesin kaderi bir anda değişebilir ve işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Sezon finaline yaklaştıkça Alya'nın Midyat'ı terk etme ihtimali ise her geçen bölümde biraz daha netleşiyor. Aslında Cihan'a duyduğu sevgi çok derin, bunu hepimiz biliyoruz. Ama ne yazık ki sevgi bazen tek başına yetmiyor. Alya'nın içinde taşıdığı yorgunluk, yaşadıklarıyla yüzleştiği her an biraz daha ağır geliyor. Bir zamanlar hayalini kurduğu huzurlu, sakin hayat artık ona çok uzak. Midyat'ta geçirdiği zaman boyunca mücadele etti. Birçok şeye katlandı. Ama artık öyle bir noktaya geldi ki kalmak da gitmek kadar zor. Onu burada tutan duygular bir yanda, gitmeye zorlayan gerçekler diğer yanda. Ve sonunda Alya istemeyerek de olsa gitme kararı alabilir. Elbette bu karar kolay verilecek bir karar değil. Ama geldiğimiz noktada başka bir seçeneği kalmamış gibi görünüyor. Uzak Şehir dizisinin orijinal uyarlamasını yakından takip eden izleyiciler, ilk sezonun sonunda yaşanan çarpıcı gelişmeleri mutlaka hatırlıyordur. Orijinal yapımda Şahin karakteri hainlik yaptığı gerekçesiyle diziden tamamen çıkarılmış, yani hayatını kaybetmişti. Üstelik bu dramatik veda sahnesi Cihan karakterinin eliyle gerçekleşmişti. Yani aslında hikayede sadece bir veda değil, aynı zamanda karakterler arası derin çatışmalardan da söz ediyoruz.
Hal böyle olunca uyarlama versiyon olan Uzak Şehir'de bu sahnenin birebir uygulanıp uygulanmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Ancak benim yorumuma göre Uzak Şehir'in yapım ekibi bu konuyu birebir aktarmak yerine uyarlamada bazı değişiklikler yapmayı tercih edecek gibi duruyor. Çünkü Şahin karakteri şu anda dizide önemli bir ağırlığa sahip ve dizideki rolü henüz tamamlanmadı. Karakterin dizideki işlevi, oluşturduğu gerilim hala oldukça güçlü. Bu yüzden Şahin'in ani bir vedası dizinin genel yapısına zarar verebilir. Yapımcıların da bu durumun farkında olduğunu ve Şahin'i dizide tutma kararı alacaklarını düşünüyorum. Elbette bu durum kesin değil ama mevcut senaryo dinamikleri bu yönde ilerliyor gibi görünüyor. Öte yandan sezon finali için hazırlanan senaryonun oldukça sarsıcı olacağı gelen bilgiler arasında. Yapım ekibi izleyicilere adeta nefes kesen bir final yaşatmak istiyor. Bu nedenle şok edici olaylar, büyük yüzleşmeler ve beklenmedik gelişmeler peş peşe gelebilir. Belki Şahin diziden ayrılmayacak ama onun etrafında dönecek olaylar dizinin tansiyonunu fazlasıyla arttırabilir. Ve bu arada merakla beklenen sezon finali tarihi nihayet belli oldu. Uzak Şehir 2 Haziran tarihinde sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verecek. Bu sezon finalinde neler yaşanacağını şimdiden tahmin etmek zor. Ancak kesin olan bir şey varsa o da izleyicilerin koltuklarına çakılıp kalacağı bir bölümle karşı karşıya kalacağımız. Yeni bölümde Cihan için işler hiç de kolay olmayacak. Bir yandan kalbini kaptırdığı kadınla, yani Alya ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkı sürdürmeye çalışacak. Bir yandan da Mine'nin bitmek bilmeyen entrikalarıyla baş etmek zorunda kalacak. Üstelik tüm bunlar yetmezmiş gibi düşmanları da boş durmayacak ve Cihan'ı köşeye sıkıştırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Kısacası önümüzdeki 2 bölüm boyunca Cihan karakteri adeta sınavdan geçecek. Bu süreçte Cihan'ın alacağı kararlar sadece mevcut olayları değil, aynı zamanda dizinin gelecek sezon hikayesini de doğrudan şekillendirecek. Çünkü bu karakterin atacağı adımlar hem aşk hayatında hem de aile ve iş cephesinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Alya ile yaşadığı aşk bugüne kadar oldukça özenli ve duygusal bir şekilde işlendi. İzleyiciye de bu aşk fazlasıyla geçmeyi başardı. Ancak burada şunu unutmamak gerek. Uzak Şehir dizisi tam anlamıyla bir aşk dizisi değil. Evet, duygular var, aşk var ama dizinin asıl gücü tansiyonu yüksek olduğu sahnelerde. Bu nedenle önümüzdeki bölümlerde elbette Cihan ve Alya'nın ilişkisine dair duygusal anlar göreceğiz. Ama asıl ağırlık daha çetin, daha keskin sahnelerde olacak gibi duruyor. Cihan için zaman daralıyor, baskı artıyor ve artık onun da kendi kaderini yazma zamanı geliyor.